Merhaba sevgili dostlar. Bugün çoğu anne adayında az veya çok yer alan doğum korkusu üzerine konuşacağız. Doğum korkusunun ne olduğunu, anne adayları arasındaki yaygınlığını, neden kaynaklandığını ve doğum korkusunu etkileyen faktörlerin neler olduğundan bahsedeceğiz. Şimdi videoya geçelim. Tokofobi yani doğum korkusu, doğumdan önce, doğum sırasında ve sonrasında yaşanan doğuma ilişkin korku olarak ifade edilir. Doğuma ilişkin kabul edilebilir seviyedeki korkular kadının doğuma hazırlanmasını teşvik ederken korkunun patolojik yani hastalıklı seviyede olması tokofobi olarak adlandırılır. Tokofobi primer, sekonder ve prenatal depresyon tokofobisi olmak üzere 3 gruba ayrılır. Primer tokofobi gebe kalmamış kadınlarda görülen doğum korkusu olarak ifade edilmektedir. Bu korkuyu yaşayan kadınlar gebe kalmaktan kaçınabilir, hatta gebe kaldıklarında gebeliği sonlandırma ya da sezaryen isteğinde bulunabilirler. Hatta hiç doğum yapmamış ve gebe kalmamış 3680 öğrenci ile yapılan bir araştırmada öğrencilerin çoğunluğunun gebe kaldığı takdirde doğum ağrısı nedeniyle epidural anestezi ile vajinal doğum ya da sezaryen doğum tercih edeceklerini saptamışlar. Sekonder tokofobi travmatik bir gebelik deneyimledikten sonra gelişen korkudur. 2 ve daha fazla gebeliği olan kadınlar geçmiş doğum deneyimleri olumsuz ve travmatik ise yaklaşan doğuma karşı korku duyabilmektedirler. Yapılan başka bir araştırmada olumsuz doğum deneyimi ile doğum korkusu arasında ilişki olduğunu, eğer doğum komplikasyonu gelişmişse korkunun çok daha yüksek olabildiği belirtilir. Son olarak prenatal depresyon tokofobisi ise depresyon belirtisi olarak görülebilir. Bu durumda kadınlar doğuma ilişkin ciddi korkular ve kaçınma davranışı sergileyebilirler. Bahsettiğimiz 3 farklı şekilde doğum ile alakalı doğum korkusu yaşanabilir. Şimdi de bu hissedilen korkunun kadınlar arasında ne kadar yaygın olduğunu ifade edelim. Birçok kadın hafif veya orta düzeyde doğum korkusu yaşarlar. Şiddetli düzeyde doğum korkusu ise daha az görülür. Ancak getirdiği sonuçlar açısından ciddi önem taşımaktadır. Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre çalışmaya katılanların %40'ının şiddetli korku, %8'inin ise klinik düzeyde korku yaşadığı belirlenmiştir. Gördüğünüz gibi oranlar çok ciddi düzeyde. Neredeyse her 2 kadından biri gebelikle alakalı ciddi ruhsal sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu ruhsal problemleri yaşamakta herkesin kendine göre bir sebebi olabilir. Bakalım araştırmalar bizlere neler diyor. Doğum korkusunun nedenlerine bakıldığında bu konuda yapılmış birçok çalışma ile karşılaşmak mümkündür. Bu çalışmalar doğrultusunda doğum korkusunun nedenleri bebeğe, kadının kendisine, doğum ortamı ve ekibine ilişkin nedenler olarak gruplandırılabilir. Kadının bebeğine ilişkin yaşadığı korkular arasında doğumda bebeğinin zarar görmesi veya bebeğin kaybedilmesi, ölü doğması, herhangi bir yanlış davranışı ile bebeğin zarar görmesi ve bebeğin herhangi bir anomelisinin olması şeklindedir. Kadınların kendilerine ilişkin endişelerin başında ağrı çekmekten korkma gelmektedir. Yapılan birçok araştırmada doğum korkusuna neden olan en önemli faktörün doğumda ağrı çekmek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kadınlar doğumda bedenlerinin kontrolünü kaybetmekten, perianeal yırtıklarla zarar görmekten ve epizotomiden, sezaryandan, kanama olmasından ve doğumda ölmekten korkmaktadırlar. Bir araştırmada doğum korkusu yaşayan 100 kadın ile çalışılmış. Bu kadınların %65'inden fazlası doğumdaki performanslarından ve yeteneklerinden endişe duyduklarını ifade etmektedirler. Doğum ortamı ve ekibiyle ilgili korkulara bakıldığında ise kadınlar doğum ortamının yabancılığından, doğumda yalnız ve desteksiz kalmaktan ve doğumda bulunacak ekibin kötü davranmasından korkmaktadırlar. Doğum korkusunu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunları sosyodemografik, gebelikle alakalı, psikososyal ve sosyokültürel faktörler olarak sınıflandırabiliriz. Bu sınıflamaya göre doğum korkusunu etkileyen sosyodemografik faktörler yaş, gelir durumu ve eğitim durumudur. Konuyla ilgili yapılan bazı çalışmalarda yaş arttıkça doğum korkusunun arttığı ifade edilirken bazı çalışmalarda genç yaştaki gebelerin daha fazla korku yaşadığı ifade edilmektedir. Yani ileri yaş ve genç yaşlarda gebelik ve doğum ile ilgili korkuların arttığı söylenilebilir. Eğitim düzeyi düşük olan gebelerin yüksek olanlara göre ve gelir seviyesi daha düşük olan gebelerin yüksek olanlara göre daha fazla doğum korkusu yaşadıkları belirtilir. Bu faktörleri tek tek ele alacağımız serinin devam videoları olacağı için sadece giriş bilgilendirmeler yapıyorum şu an. Bu başlıkların detaylı bir şekilde incelemeleri olacak, merak etmeyin.
Doğum korkusunu etkileyen gebelikle ilgili faktörler arasında gebelik sayısı, gebelik haftası ve geçmiş gebeliklerdeki deneyimler yer almaktadır. Yapılan bir araştırmada doğuma ilişkin korkuların nedenlerinin başında belirsizliğin yer aldığı ve bu nedenle ilk gebeliği olan kadınların daha önce doğum deneyimi yaşamaması nedeniyle korkularının belirsizlik üzerine temellendiği belirlenmiştir. Ayrıca 2 ve daha fazla gebeliği olan kadınlar geçmiş doğum deneyimleri olumsuz ve travmatik ise yaklaşan doğuma karşı korku duyabiliyorlar. Daha önceki gebeliklerde yaşanmış olan aşırı kan kaybı, plasenta retensyonu, tromboz ve doğum esnasında çeşitli yırtıklar gibi komplikasyonlardan daha çok kadının bireysel olarak hissettiği olumsuz doğum tecrübesinin doğum korkusuyla bağlantılı olduğu rapor edilmiştir. Bakın ne diyorum. Yaşananlar etkiliyor ama daha çok etkileyen anne adayının hissettikleri oluyor. Sadece doğum değil, geçmişte yaşanmış travmatik gebelik deneyimleri de doğum korkusunu arttırabiliyor. Doğuma ilişkin kaygılar ve doğum korkusu özellikle gebeliğin son 3 ayında daha fazla görülmektedir. Buna karşın bazı araştırmalar doğum korkusunun gebeliğin son 3 ayında olduğu gibi ilk 3 ayında da görülebildiğini ifade ediyorlar. İlk ve son 3 ay fark ettiyseniz dertlerin, sıkıntıların çok olduğu zaman dilimlerinde korku hissi artıyor. Bu dönemlerde anne adayı güçsüz, bazen kendinden bile şüphe edebilecek konuma gelebiliyor. Aklının acabalarla dolu olduğu bir dönem bu 3 aylık periyotlar. Eş ve çevre desteği bu zamanlarda çok ama çok önemli. Eş demişken psikososyal faktörlere bir bakalım isterseniz. Doğum korkusunu etkileyen psikososyal faktörler arasında eş desteği, sosyal destek, öz yeterlilik, benlik saygısı ve geçmişte yaşanmış istismar deneyimi ya da travma sonrası anksiyete bozukluğu gibi etkenler yer alıyor. Sosyal desteği ve eş desteği yeterli olmayan kadınların doğumdan daha çok korktukları saptanmıştır. Bunun yanında kadınların anksiyete seviyelerinin yüksek olması, geçmişte cinsel istismara maruz kalmış olmaları ya da travma sonrası stres bozukluğu yaşamaları doğum korkusu için hazırlayıcı faktör olabildiği bulunmuştur. Ayrıca doğum korkusu yaşayan kadınların doğum yapabilecek bireysel güçlerine güven duymadıkları ve başarabileceklerine dair inançlarının olmadığı, dolayısıyla kadınların benlik saygısının ve öz yeterliliğinin düşük olmasının doğuma bakışlarını etkilediği görülmektedir. Son olarak kadınların sosyokültürel özellikleri de doğum korkusunu etkileyen faktörler arasındadır. Gebelik ve doğum farklı toplumlarda farklı anlamlar taşımaktadır. Örneğin kadınların doğum ağrısına bakışı toplumsal olarak değişmekte ve doğumda kadınların davranışları bu bakış açısına göre şekillenmektedir. Japon, Çin, Vietnam, diğer Asya ülkelerinin kadınları için doğumda ağlamak ya da çığlık atmak utanç verici olarak görülmektedir. Bu nedenle bu kadınlar doğumu ağrılı fakat dayanılması gereken bir süreç olarak değerlendirebilmektedirler. Latinler ise doğumda daha fazla bağırmakta ve durumu daha fazla dramatize etmektedirler. Buna karşın İskandinav bölgelerinde olan doğumlarda daha içe dönük ve ifadesiz davranmaktadırlar kadınlar. Ayrıca doğuma ilişkin sosyal paylaşımlar ve medya toplumunun doğum algısını değiştirebildiği görülmektedir. Sosyal deneyimlerin kadınlar arasında yayılması ve medyanın doğumu ürkütücü, ağrı içeren ve çok riskli durum olarak ifade etmesi o kültürdeki kadınların doğuma bakışını olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Çevreden duyulan olumsuz doğum öykülerinin negatif doğum ağrısı oluşturarak doğum korkusuna neden olduğu belirtilir. Öyle ki bu doğum öykülerini dinleyen doğum yapmamış kadınlar dahi doğum korkunç ve ürkütücü olarak tanımlayabiliyorlar. Doğum korkusunun ne olduğunu, kadınlar arasındaki yaygınlığını, neden olduğunu ve sebep olan faktörleri tek tek ele aldık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu konu üzerinde videolarımızın devamı gelecek. Katıl ailesine geldiğin için ne mutlu sana. Sana özel videolarda görüşünceye dek sevgiyle kalın.